Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün size cinsel isteksizlik nedir bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Karşıdan gelen cinsel uyanlara karşı verilen cevabın azalması, insanın aklından geçen cinsel içerikli düşüncelerde azalmayla karakterize bir durumdur. Cinsel isteksizlik peki bir hastalık mıdır? Bir problem midir? Normal şartlarda değil ama partnerler arasında cinsel istekte uyum farkı olduğu zaman, denge farkı olduğu zaman, birisine fazla, birisine az olduğu zaman çift içerisinde ilişki çatışması ya da ayrılığa kadar giden bir yolun başlangıcı olabilir. Peki en sık görülen sebepleri nelerdir? En sık görülen sebeplerinden birisi sertleşme bozukluğu ve iktidarsızlıktır ki bu nedenle cinsel isteksizliği olanlar aslında çok şanslı. Çünkü sertleşme bozukluğu düzeltildiği zaman cinsel isteksizlik de otomatik olarak düzelir. Onun dışında kalan birçok sebep var. Daha zor tedavisi bunların. Bunlar nelerdir? Kişinin kendisine bağlı olan sebepler. Bunlar nelerdir? Kişi kendi vücut imajını beğenmiyor olabilir. Penisinin küçük olduğunu düşünüyor olabilir. Bir hastam vardı 50 yaşında. Hastanın 30 yıllık cinsel hayatı var. 30 yıl boyunca penisinin küçük olduğunu düşünerek geçirmiş ve eğer kişi 20 yaşlarda bu problemi ortadan kaldırmış olsaydı eğer çok daha renkli bir cinsel hayatı olabilirdi. Ya da kişinin başından sarsıcı bir olay geçmiş olabilir. Ekonomik kriz geçirmiş olabilir. Kişinin ruhsal durumu sıkıntılı olabilir. Manik depresif bir durumu olabilir. Depresyon için ilaç kullanıyor olabilir. Bunlar daha da arttırıyor cinsel isteksizliği. Kişinin obsesif kompulsif dediğimiz takıntılı bir ruh hali olabilir. Bazı düşünceleri aklından çıkartamıyor olabilir. Ya da aklında daha önceden yanlışlıkla kabul ettiği düşünceler olabilir. Kişinin eşiyle ilgili sıkıntılar olabilir. Eşine karşı kin, nefret, öfke, düşmanlık duyguları besliyor olabilir. Bunu eşine anlatmıyor olabilir. Kişinin gene ailesine karşı, eşinin ailesine karşı bu duyguları hissediyor olabilir. Kişinin eşi isteksiz olabilir. Kişinin eşi eğer cinsel isteksizse o zaman kendisinde de belli bir süre sonra cinsel isteksizlik meydana gelir ki bu hastaları çift terapisi ya da eşiyle beraber tedavi almak gerekiyor. Yoksa tedavi başarı oranı düşüyor. Çünkü bazen hastalar tek başına geliyor ve bana şunu söyleyen hastalar oldu. Eşim bu problemi halletmeden gelmedi dedi diye. Ya da bazı hastalar geliyor. Eşiyle beraber gelmiş. Bu problemin üstesinden nasıl gelebiliriz diye eşi bana soruyor. Bu hastalar çok daha şanslı bir grubu oluşturuyor açıkçası. Onun dışında bekarlarda ya da gençlerde bakacak olursak porno ya da mastürbasyon cinsel isteksizlik sebeplerinden bir tanesi. Neden? Çünkü porno ile dışarıdan kişi cinsel içerikli görüntüleri kendini maruz bıraktığı sürece normal hayatında dışarıdan gelen cinsel uyanlara karşı duyarsızlaşıyor. Ve bunlarda herhangi bir ereksiyon, herhangi bir cinsel istek uyandırmıyor kişide. Ve bu şekilde bunu mastürbasyonla beraber yaptığı zaman şartlı refleks geliştiriyor kendinde ve hastada cinsel isteksizlik gelişiyor. Bunu gençlere özellikle söylüyoruz. Çünkü eskiden porno materyal bulması çok zorken artık şu anda çok kolay. Bunu daha önceki başka videolarda da söyledim zaten. Tedavi kısmında dediğim gibi eğer sebebi ortaya koyabilirsek, sebebi ortaya çıkartabilirsek tedavisi aslında cinsel isteksizliğim var. Ama diğer cinsel problemlere göre tedavisi birazcık daha zor diyebiliriz cinsel isteksizliğin. O yüzden profesyonel bir destek almak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem medikal anlamda hem de terapi anlamında kişi eğer destek alırsa bu konuyla ilgili hayatı çok daha renkli olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.